Düşünce Gücü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü buluşmamızda yüzyıllardır hem araştırmacılı hem de ruhsal arayış içinde olan insanları büyüleyen bir konuyu ele alacağız. Atlantida ve Lemuria. Rüyalarda, vizyonlarda ve birçok insanın derin anılarında tekrar beliren iki kayıp uygarlık. Acaba bunlar yalnızca efsane mi? Yoksa ruhlarımızın başrolde olduğu daha büyük bir yapbozun eksik parçaları mı? Atlantida ve Lemuria. Daha isimleri bile insanın içinde bir titreşim uyandırıyor. Gizemle örtülü dünyaları, kristalden şehirleri, doğayla uyum içinde yaşayan varlıkları ve bugünün teknolojisini binlerce yıl öncesinden aşan bilgeliği çağrıştırıyor. Kadim Hindistan'dan Mısır'a, Yunan mitlerine kadar pek çok kültürde bu uygarlıkların yankılarına rastlamak mümkün. Ancak asıl dikkat çekici olan şu, bu anlatılar yalnızca efsanelerle sınırlı kalmıyor. Dolores Cannon'ın çalışmalarında bu temalar adeta bir nakarat gibi tekrar ortaya çıkıyordu. Derin hipnoz altındaki insanlar o uzak zamanlarda yaşadıkları bedenlenmeleri anlatıyorlardı. Dolores, bilinçaltını araştırmaya başladığında hedefinde Atlantida ya da Lemuria yoktu. Fakat onlarca, ardından yüzlerce danışanla çalıştıkça belirgin bir ortak desem fark etti. Ezoterizm ya da mitoloji hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlar, regresyon sırasında benzer sahneleri tarif ediyordu. Işık saçan şehirler, enerji kaynağı olarak kullanılan dev kristaller, sözsüz iletişim kuran varlıklar. Kimileri buraya Atlantida diyordu, kimileri Lemuria. Ayrıntılar değişse de verilen mesaj neredeyse aynıydı. Bu uygarlıklar yıkılmıştı. Ve bu yıkım tüm insanlığın kolektif hafızasında derin bir iz bırakmıştı. Anlatımlarda iki uygarlığın karakteri de farklıydı. Lemuria genellikle uyumun ve ruhsallığın dünyası olarak tasvir ediliyordu. İnsanlar doğayla bütündü, telepati yeteneğine sahipti, kalplerinin ve sezgilerinin rehberliğinde yaşıyorlardı. Hayatları yeryüzünün, okyanusların ve yıldızların ritmiyle akıyordu. Atlantida ise güç, bilgi ve ileri teknolojiyle anılıyordu. Kristallerin enerjisi kıtaları besliyor, şehirler olağanüstü sistemlerle ayakta duruyordu. Ancak tam da bu güç duygusu, kendi sınırsızlıklarına olan inançları sonunda felaketi beraberinde getirmişti. Peki ruhlar neden bu anılara geri dönüyor? Binlerce yıl önce yok olmuş, belki de fiziksel dünyada hiç var olmamış, uygarlıkları hatırlamanın amacı ne olabilir? İşte en büyük gizem burada. Dolores'in aktardıklarına göre birçok ruh o dönemlerin hatırasını bir uyarı, görmezden gelinmemesi gereken bir ders olarak taşıyor. Atlantida ve Lemuria'nın çöküşü yalnızca geçmişe ait bir olay değil. İnsanlık benzer seçimlerle karşı karşıya kaldığında tekrar ortaya çıkan sembolik bir anlatı. Bir an için günümüz dünyasına bakın. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Yapay zekadan genetik müdahalelere kadar sınırları zorlayan gelişmeler yaşanıyor. Aynı zamanda giderek daha fazla insan doğaya dönüşü, meditasyonu ve derin ruhsal farkındalığı arzuluyor. Acaba biz de bir uygarlık olarak bir zamanlar Atlantislilerin ve Lemuryalıların durduğu benzer bir yol ayrımında olabilir miyiz? Bu sorular bizi regresyon sırasında binlerce yıl öncesine döndüğünü söyleyen insanların çarpıcı anlatılarına götürüyor. Mit gibi duyulan ama sanki gerçekten yaşanmışçasına yoğun bir duyguyla aktarılan hikayelere. Çünkü bu anlatılar yalnızca hayal ürünü masallar değil, ruh hafızasından yükseldiği iddia edilen görüntüler olarak dile getiriliyor. Şimdi bu tanıklıklara daha yakından bakacağız. Kendilerini o dönemlerde yaşamış olarak hatırlayan insanların gözünden Atlantida ve Lemuria'yı inceleyeceğiz. Kristal şehirleri, ışık diyarlarını ve aynı zamanda dramatik çöküş anlarını. Her hikaye güçlü bir duygu taşıyor ve derin bir ders barındırıyor. Ve en önemli soru şu, bugünün insanların bütün bunlarla nasıl bir bağlantısı olabilir? Bu anlatılar yalnızca hayal gücünün ürünü mü, yoksa tarihin tekerrür edebileceğine dair bir uyarı mı? Şimdi hem ihtişamı hem de trajediyi içinde barındıran o eski uygarlıkların zaman yolculuklarına doğru ilerleyelim. Çünkü gerçek hikaye, danışanların kişisel anılarında başlıyor.
Dolores Cannon'ın çalışmalarında ortaya çıkan en sarsıcı anlatılardan biri, derin hipnoz altındaki bir kadının deneyimiydi. Kendini tamamen farklı bir dünyada görüyordu. Bu bildiğimiz dünya değildi. Geniş topraklar, okyanuslarla çevriliydi ve her yerde devasa kristaller parlıyordu. Onun anılarında kristaller süs eşyası değil, yaşamın kaynağıydı. Evleri, ulaşım araçlarını ve hatta insanlar arasındaki iletişimi besleyen enerji kaynağıydılar. Kadın, bu uygarlığın, kendi ifadesiyle Atlantida'nın tüm teknolojisini kristallerin gücüne dayandırdığını anlatıyordu. İnsanlar uzun ömürlüydü. Bedenleri enerjiyle doluydu. Nesneleri zihin gücüyle hareket ettirebiliyor, bilimsel bilgiyle ruhsal bilgelik arasında hiçbir ayrım yapmadan yaşıyorlardı. Ve hikaye tam da burada. İnsanlığın kadim sorusunu yeniden hatırlatıyor. Güç ve bilinç aynı anda yükseldiğinde denge korunabilecek mi? Bilimsel bilgiyle ruhsal bilgelik o dünyada birbirinden ayrı değildi. İkisi yan yana, dengeli bir şekilde ilerliyordu. Fakat kadının vizyonunda yalnızca ihtişam yoktu. Bir dram da vardı. Zamanla kristaller giderek daha bencil amaçlar için kullanılmaya başlanmıştı. Savaşmak, kontrol etmek, yönlendirmek, başlangıçta uyuma hizmet etmesi gereken enerji, farklı ellere geçtiğinde amacından sapmıştı. Kadın, kristallerin gücünü yoğunlaştıran, kuleyi andıran dev yapılar gördüğünü anlatıyordu. Ve bir gün, bir aşırı yüklenme yaşanmıştı. Bizi koruması gereken ışık, bizi yutan bir ateşe dönüştü. Bunu trans halinde söylüyordu ama sesi titriyordu. Sanki o yıkımı yeniden yaşıyor gibiydi. Sanki o felaket yalnızca bir anı değil, hala içinde canlı olan bir deneyimdi. Başka bir regresyon seansında ise bir erkek, kendisini Lemuria'da yaşayan biri olarak gördü. Anlattığı Lemuria, uçsuz bucaksız tarlaların, berrak okyanusların diyarıydı. Evler doğal malzemelerden yapılıyor, insanlar toprağa yakın bir hayat sürüyordu. Onun anlatımında insanlar telepatik iletişim kuruyordu. Aile bağları bugünkünden çok farklıydı. Bireysel olmaktan ziyade kolektifti. Lemuryalılar doğayla ve evrenle bir bütün olduklarını hissediyorlardı. Adam en büyük mutluluğunun bir bütünün parçası olma duygusu olduğunu söyledi. Yeryüzünün kalp atışını hissediyor, gezegeni canlı ve bilinçli bir varlık olarak görüyordu. Dolores, regresyonda Lemuria deneyimi yaşayan kişilerin bugünkü hayatlarında da benzer özellikler taşıdığını fark etti. Son derece hassas, çoğu zaman dünyayı koruma misyonu hisseden insanlardı bunlar. Çevre tahribatına ya da hayvanların acı çekmesine kayıtsız kalamıyorlardı. Sanki ruhlarının derinlerinde o eski uyumlu yaşamın anısı hala kıvılcım gibi yanıyordu. Bir danışan, Lemuria'da ışık okulları olduğunu anlattı. Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren enerjiyle temas kurmayı ve sezgilerini kullanmayı öğreten yerler. Orada not sistemi yoktu, rekabet yoktu. Her çocuk ruhunun doğal yeteneklerine göre kendi ritminde gelişiyordu. Bu anlatımı dinlerken günümüz eğitim sistemiyle arasındaki keskin farkı düşünmemek neredeyse imkansızdı. Ama en sarsıcı olanlar çöküşe dair anlatımlardı. Regresyon halindeki birçok kişi Lemuria'nın okyanusun sularına gömüldüğünü gördüğünü söyledi. Tüm şehirleri yutan dev dalgalar, bir anda değişen iklim, gözlerinin önünde yarılan toprak. Detaylar değişse de duygu hep aynıydı. Derin bir çaresizlik ve büyük bir kayıp hissi. Dolores'in dikkatini çeken şey bu anıların yalnızca geçmişe ait görüntüler gibi anlatılmamasıydı. İnsanlar bunları öylesine yoğun duygularla paylaşıyordu ki sanki yaşananlar hala kalplerinde tazeydi. Bazıları bugünkü hayatta yaşadıkları irrasyonel korkuların kaynağını da buna bağlıyordu. Sebepsiz su korkusu, doğal afetlere karşı panik, hayata güvenmekte zorlanma. Atlantida ve Lemuria ister tarihsel gerçeklik olsun, ister kolektif bilinçte yer etmiş semboller, görünen o ki bu anlatılar ruhlarımız üzerinde hala etkili. Dolores'e göre bu hikayeler rastgele ortaya çıkmıyordu. Danışanların adım adım açtığı ruhsal bir yapbozun parçalarıydı. Üstelik daha önce bu uygarlıkların adını bile duymamış kişiler,
Hipnoz altında onları sanki kendi çocukluklarını anlatır gibi tarif ediyordu. İşte bu tekrar eden tanıklıklar, Dolores'in bunları sıradan bir hayal ürünü olarak görmemesine neden olmuştu. Ona göre bu ruhun sesiydi. Bu anlatıları dinlerken onları yalnızca efsane olarak görmek kolaydır. Güzel ama uzak hikayeler gibi. Oysa Dolores, bu öykülerin merak uyandırmak için değil, bugüne ışık tutmak için ortaya çıktığını vurguluyordu. Ona göre o uygarlıklarda yaşamış ruhlar şimdi yeniden dünyaya geliyor. Geçmiş travmalarını ama aynı zamanda olağanüstü bilgilerini de beraberlerinde taşıyarak. Atlantida anlatılarında baskın tema bilginin kötüye kullanılmasına dair korkuydu. Birçok danışan bugünkü yaşamında içsel bir ikilem yaşadığını söylüyordu. Bir yanda bilime, teknolojiye ya da ruhsal çalışmalara doğal bir çekim. Diğer yanda ise bunun nereye varabileceğine dair açıklayamadıkları bir endişe. Dolores bunu Atlantis felaketinin yankısı olarak yorumluyordu. Bilginin sorumsuzca kullanıldığı ve sonunda insanlığa zarar verdiği o dönemin hatırası. Bu nedenle Atlantis ruhları bugün teknolojik gelişimi etik ve ruhsal dengeyle birleştirme misyonu taşıyor olabilir. Lemuria ise ruhlarda farklı bir iz bırakmış gibi görünüyordu. Birçok kişi birliğin ve huzurun hüküm sürdüğü o dünyaya karşı derin bir özlem hissediyordu. Bu insanlar rekabetin ve kaosun hakim olduğu sistemde kendilerini yabancı gibi hissedebiliyorlardı. Sanki buraya ait değillermiş gibi. Dolores, Lemuria enerjisi taşıyan kişilerin sıklıkla şifacı ruhsal rehber ya da doğa savunucusu olduğunu gözlemledi. Onlar insanın daha büyük bir bütünün parçası olduğunu sezgisel olarak biliyor ve gezegenle uyumun hayati olduğunu hissediyorlardı. İlginç olan şu ki, Atlantida ve Lemuria her ne kadar farklı özellikler taşısa da verdikleri ders ortaktı. Biri diyor ki, bilgi ve güç kalbin önüne geçmesin. Diğeri hatırlatıyor, birliğin parçası olduğunu unutma. Birlikte düşünüldüğünde bu iki anlatı hem bir uyarı hem de bir rehber niteliğinde. Bugün teknolojik ilerleme hayranlık uyandıracak bir hızda sürerken aynı zamanda endişe de yaratıyor. Dolores'e göre şu anda dünyaya gelen birçok ruh dengeyi koruma rolünü üstlenmiş olabilir. Çevre tahribatına ya da güç istismarına karşı duyulan içsel huzursuzluk belki de Lemuria ya da Atlantida anılarının içten içe yükselen yankısıdır. Yüzlerce seansı analiz eden Dolores, tekrar eden bir başka motifi daha fark etti. Misyon duygusu. Atlantida'yı hatırlayanlar, bu kez felakete izin vermemek için buradayım diyordu. Lemuria'yı hatırlayanlar ise insanlara yeniden birliği hatırlatmak için geldim diyordu. Bugünün dünyasına baktığımızda tam da bu seslere ihtiyaç duyduğumuzu görmek zor değil. Kimi kontrolsüz teknolojik gelişimin sonuçlarına dikkat çekiyor. Kimi doğayla uyumlu yaşam çağrısı yapıyor. Atlantida ve Lemuria ister tarihsel uygarlıklar, ister bilincin sembolik kayıtları olsun, bir gerçek var. Bu anlatılar ölü değil, içimizde yaşıyorlar. Belki de bu yüzden giderek daha fazla insan ruhsal bir uyanış deneyimliyor. Çünkü şimdi o eski dünyanın hatırası yeni bir düşüşü engellemek için yeniden yüzeye çıkıyor olabilir. Dolores sık sık şunu söylerdi. Ruhlar geriye gitmez. Öğrenir, evrilir ve her yeni bedenlenmeye bir amaçla gelir. Atlantida ve Lemuria'dan taşınan dersler ise tam da içinde bulunduğumuz çağda büyük önem taşıyor. Yapay zekanın, küresel iletişimin ve iklim değişimlerinin konuşulduğu bu dönemde o eski dünyaların yankısı hiç olmadığı kadar güçlü duyuluyor. Kimileri için Atlantida ve Lemuria yalnızca mit, kimileri için ise ruh hafızasına kazınmış gerçek deneyimler. Ancak regresyon seanslarında bu anlatıların olağanüstü bir yoğunlukla tekrar ortaya çıkması onları sıradan masallar olmaktan çıkarıyor. Atlantida, gücün ve teknolojinin zirvesine ulaşmış ama kendi kibriyle yıkılmış bir medeniyet olarak betimleniyor. Lemuria ise doğayla uyum içinde yaşayan ama bir felaketle sulara gömülen bir dünya. İkisi de farklı ama dersleri aynı. Bir uygarlık, köklerinden, yani ruhsal dengeden ve yaşama duyulan saygıdan koparsa kalıcı olamaz. Ve bugün belki de asıl soru şu, biz kendi çağımızda hangi yolu seçeceğiz? Bir yanda teknoloji ve güç tutkusu, diğer yanda doğaya ve ruhsal değerlere dönüş arzusu giderek daha da belirginleşiyor.
İşte tam bu noktada Atlantida ve Lemuria hatıraları anlam kazanıyor. Onlar hem bir uyarı hem de bir rehber. Dengenin kaybolduğu yolun çöküşe çıktığını, kalbin ve birliğin yolunun ise geleceğe açıldığını hatırlatıyorlar. İnanın ya da inanmayın, insanların büyük bir kısmı hayatını aslında kendine ait olmayan bir yerde, ait hissetmediği bir düzlemde sürdürüyor. Belki de mesele bulunduğumuz coğrafyadan çok, bilinç seviyemizle ilgili. Belki de asıl yer, insanın ruhsal hizalanmasıdır. Dolores sık sık şunu söylerdi, ruhlar sebepsiz yere geri dönmez. Eğer içinde birlik dolu bir dünyaya karşı derin bir özlem hissediyorsan, ya da teknolojinin kontrolsüz kullanımına dair açıklayamadığın bir kaygı taşıyorsan, belki de ruhunda eski deneyimlerin yankısı vardır. Geçmişe dair net görüntüler hatırlaman şart değil. Asıl önemli olan şu, o olası deneyimlerden hangi değerleri bugünün dünyasına taşımak istiyorsun? Belki de sen insanlığın geçmişte yaptığı hataları tekrarlamaması için burada olan ruhlardan birisin. Belki görevin, insanlara birliği, sorumluluğu, bilimin ve ruhsallığın çatışmak zorunda olmadığını hatırlatmak. Çünkü her birimizin, uygarlığımızın yönü üzerinde etkisi var. Kalbin ve bilincin yolunu mu seçeceğiz? Yoksa eski dünyaların hatalarını yeniden mi yaşayacağız? Bugünkü bölümün sonuna geldik. Eğer bu anlatım sende bir yere dokunduysa, düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Belki sen de rüyalarında ya da vizyonlarında geçmişe ait gibi görünen sahneler deneyimlemişsindir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Böylece bu serinin devam eden bölümlerini kaçırmazsın. Birlikte ruhun sesine ve kadim bilgeliğe kulak verilen bir alan oluşturabiliriz. Geleceğimiz için yön gösterici olan da belki tam olarak budur. Bugünkü buluşma için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.